Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir yeşil ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle az ince bir ip, 100 gram, 300 metre uzunluğu olan bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Kabarık, şöyle gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için İlmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Evet. Şöyle hemen ilmeklerimi aldım. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Şu anda şişimde 17 ilmeğim var. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Ben lastiksiz başlıyorum arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir kez modeli kurmuş olduk. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği ikisini bir aldım, düz ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sırada ne yaptıysak ön yüzünde, arka yüzünde de aynısını yapıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. Sıradaki bakın iki ters olan ilmeğimi düz örerek kestim, tek ilmeğe düşürdüm. Ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm.
Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Düz tek ilmeğe düşürdüm. Ajurlu olan ilmeğimi de düz ördüm. Yani 3. sırada ne yaptıysak 4. sıra arka yüzünde de aynı işlemleri yapıyorum. 2 ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Bir ilmek doladım. Aynı işlemleri yapıyorum. Sıra başında artırma yapmıştım. Şurada doladığım için sıra sonunda bir düz ilmek ördükten sonra kenar ilmeğimi örüyorum. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Bakın modelimiz şöyle kabarık kabarık görünmeye başladı. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 5. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Modeli şekillendirme işlemi sadece 3. ve 4. sırada yapıyoruz. Evet, 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum. Pardon, ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk bu şekilde. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. 6 sırayı tamamladık. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı arkadaşlar. Şöyle gayet güzel, kabarık kabarık görünen bir model. Şimdi bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra düz örüyorum. 1. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İlmeklerimin hepsini düz olarak ördüm. 1. sıra ön yüzünde. 2. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters olarak örelim sıra sonuna kadar. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz burada. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. Şu şekilde sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Önce artırdım, daha sonra kestim yani. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. Buraya kadar bir model. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir sonraki ilmeğimi de düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği bir düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. 3. sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet. Bir kez doladım. 2 ilmeği ikisini bir düz ördüm, kestim. Bir sonraki ilmeği de düz ördüm. Sıra başında şurada artırma yaptığım için sıra sonunda artırma yapmıyoruz. Buna dikkat edelim.
Hemen kenar ilmeğimi ördüm. Aynı işlemi arka yüzünde de yapıyorum. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Bir ilmek dolayalım şişimizi. Artırma yaptım. Sıradaki bakın şu 2 ters ilmek olacak. O 2 ters ilmeğimizi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra ajurlu ilmeğimi de düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği ikisini bir topladım, düz ördüm, kestim yani. Ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Bunda da yine sıra başında artırma yaptık. Sıra sonunda ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Artırma yapmadan kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. 5. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim. Dediğim gibi bu modelde 3. ve 4. sırada şekillendirme yapacağız. Diğer sıralar ön yüzünde düz, arka yüzünde ters olarak örülecek. Evet, ilmeklerimi düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzüne geçtik. Şimdi ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, 6 sırayı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın şöyle model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Harika bir model. Ben lastiksiz çalıştım bunu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de lastikli daha önce yaptım. Bunu da daha önce hazırladım. Bakın şöyle bir lastik üzerine bunu beraber yaptık lastiksiz. Hemen kenara bırakıyorum. Bu parçamızı da şöyle hazır lastik üzerine yaptım. Yani bu lastiğe hazır lastik deniyor. İsterseniz bunun anlatımını da yaparım. Bir video oluştururum arkadaşlar. Üzerine de şu şekilde 4 kez modelimi kurdum. Bakın model kabarık kabarık şöyle güzel bir görüntüsü var. Modelin arka yüzü de bu şekilde gayet güzel temiz bir görüntüsü var. Şöyle kenar ilmeklerimiz. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel, kullanışlı, yapımı da oldukça kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Evet arkadaşlar, bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde her türlü örgüde kullanılabilecek güzel bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.